Şu anda ekranda gördüğünüz formülleri okuyabiliyor musunuz? Hangi formül nereden geliyor? Bu formülleri adım adım analiz edebiliyor musunuz? Formül okuma denen bir şey var arkadaşlar. Formül yazmak, tamam anlatacağız eğitimlerde, formül yazacağız, işlemler yapacağız formüllerle. Ancak başkasının yazmış olduğu bir formül ya da karma karışık bir formül, anlaşılamayan bir formül dahi olsa buradaki formülü analiz edebilme yeteneğine sahip olmalıyız. Bir Excel bir bilicisi olarak. Formül okur yazarlığı diyorum ben buna. Başkasının yazdığı bir formül varsa bunu kolaylıkla okuyabilmeliyiz. Adım adım burada bunu yapmış, burada bunu yapmış. Her ne kadar mantıksız olsa da. Şu anda size gösterdiğim zaten formül karışık bir formül ama biz bunu okuyarak kendimiz doğrusunu yazabilmeliyiz. O yüzden size birkaç kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu karmaşık formülleri tekrar başka konularda fonksiyonları okurken de konuşacağız. Ee, Ama şu anda birkaç karakter var formun içinde gezen. Onlardan bahsedeceğim. Bir tanesi iki nokta üst üste karakter arkadaşlar. Ben buna V karakteri diyorum. Şöyle ki ekranımıza geçelim. Şu şöyle bir alan seçelim. Şurayı. Mesela bu alanla bu alan arasındaki değeri seçmek için tabii ki biz bunu Excel'i sürükleyerek yapabiliyoruz ama biz manuel yapalım. D19 diyorum. Araya bir boşluk atacağım. Sonra bir karakter koyacağız araya. Ve D29 arasında. Şu iki alanı söylüyorum. Şimdi normalde hesap makinesi olsa hesap makinesinin ayıran şey Excel nedir? O binlerce satırlık işlemi kolay kolay yapabilmesi. Bir tıkla yapılabilmesidir. Ee, O yüzden şuradaki şöyle iki aralığı sadece en azı kadar bir değer veririz. İki uç noktayı veririz. Bu araya öyle bir karakter koyarız ki hepsini referans gösterir. Yani araya iki nokta üst üste dediğim anda bu aralığı seçer. Burada tabii ki enter'a bastığımda bir formül bir şey çıkmayacak. Örnek biz topla fonksiyonu çalıştıralım mesela. Topla fonksiyonu çalıştıralım arada. Enter'a bastım. Tabii ki sayılar yok burada. Bir şöyle sayılar koyalım. Şöyle 10 ile 99 arası rastgele sayı üretelim. Formüllerin değerlerini yapıştır diyelim. Bunları hep konuşacağız. Bütün kavramları. Bunun arasında bir toplama işlemi yaptı. Burada bahsedeceğimiz kısım iki nokta üst üste arkadaşlar. Excel'i bir iş eğer tekrar tekrar yapılıyorsa burada bir sorun vardır der Excel. Eğer uzuyorsa işleminiz tekrara giriyorsa burada bir problem var, kısası vardır der Excel. Burada da bakın en az en iki uç noktayı verdik. Arasında iki nokta üstte karakteri koyarak Excel tamamını listelemiş oldu. Buna başka şöyle örnek vereyim. Hani bu formüllerden karşılaşırsanız mesela D iki nokta üstte D dediğim anda D neydi? Sütunları temsil ediyordu. Rakamlar neydi? Satırları temsil ediyordu. Eğer ben satır karakteri olarak herhangi bir harf yazmıyorsam, deklare etmiyorsam bunu tüm kolondan bahsediyorum demektir. Ola ki böyle formüller görürseniz şaşırmayın. Başka nasıl formüller görürsünüz? Mesela B, E diyelim. B ve E diyelim. Şöyle. B ile E arasındaki tüm kolonlar demiş oluyoruz. Bir de şöyle bazen değişik formüller gelir. Mesela 3, 3. Üçüncü satırın tamamını seçiyor. Mesela eğer say formülü kullanacağız, düşey ara kullanacağız. Oralarda mesela EE 33 yani 33 olmaz da EE CC diye kolon ismi vereceğiz. Mesela eşittir 3 8 gibi dedim. 3 ve 8. arasındaki kolonların tamamını seçiyorum gibi. Bir de buna şöyle bir aralık seçtiğimizi varsayalım. Yani burada bir verilerimiz olsun. Hatta biz eşittir diyelim. Yine rastgele sayı üretelim. 10 ile 99 arası. Pardon, noktalı virgül diyeceğiz. Noktalı virgül anlatıyorum derken iki nokta üstü anlatıyorum derken noktalı virgül kullandım. Şimdi bu aralığı seçeceğim.
Gene aynı mantık. Excel'e en azını vereceğiz. Anlayabileceği en az değeri vereceğiz. Tamamını oradan anlamasını bekleyeceğiz Excel'den. Burada en az derken ne olur? Aslında uçlardan 2 tanesini. Mesela şu uçla şöyle biraz kırmızı mı yapalım? Şöyle şu uçla şu uç arası diyebiliriz. Ya da şunu da başka renkle göstereyim. Şu uçla şu ucu seçebiliriz. Yani 2 tane en azını vereceğiz. Tamamını Excel'den anlamasını bekleyeceğiz. Buraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. En azını verin. Yani bütün Excel işlemlerinde hep aklınıza şu gelsin. Ya ben azını vermeliyim, tamamlaması gerekiyor Excel'in mantık olarak diye bakın. Çünkü Excel icadı buna göre. Yani sizin işleminizi kolaylaştırmak üzere yapılmış bir program. O yüzden hani burada o açıdan bakalım. Şimdi ne dedik? En azı F 31 F 32 dedik. Araya 2 nokta üstüne koyuyorum. I 43 olması lazım. I 43 dedim. Bakın I 43 dediğimde iki arayı bakın yatay olarak yani şöyle gösterirsem iki diğer kalan kısımları da getirdi. Bunu tam tersi de diyebilirdim. Hatta şuradan buraya topla diyelim. Bir toplama işlemi yapsın. Bir de tam tersini yapalım. Bakın sondaki parantezi de kapatmayacağım. Her şeyi doğru yaptıysam Excel zaten tamamlıyor gerisini. Ama diğerlerde bir hata yoksa. Diğer kavramı nedir? Mesela I31 diyelim. Tersini yazıyorum. I31, 32'ymiş. Evet. Arasında F66. F66 diyelim. Arasında. Özür. F66 değil. 43. F43 arasında diyorum. Burayı topla işlemi yaptığımda Enter. Gene aynı. Bakın en azını veriyorum. En az referans noktası veriyorum. Tamamlamasını bekliyorum. Bu yoksa azını vermeyip de her şeyi siz yapıyorsanız zaten Excel'lik bir işiniz yoktur. Orada da bir problem olduğunu anlayın yani. Hani bir kolayı vardır ben bilmiyorum demekte fayda var. Bu sizi daha iyi öğrenmeye doğru götürecektir. Yeni yeni bir şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani oraya yoğunlaşın. Oralardan iyi bir fırsatta yani öğrenmek için güzel fırsatlar çıkıyor. 2.3'te bu kadar arkadaşlar. Bir de noktalı virgül var. Ben buna V diyorum. Bu arasında kavramıydı. Bu arasında idi. Şimdi V kavramından bahsedeceğim. Onun için de mesela şurayla buranın toplamını almak istiyorum. 2 tane değerim var. 2 değeri toplamak istersem eşittir. Yine topla yapalım. Şimdi arasında kavramlarını biliyoruz. Ne yapacaktık? D19'la D19'la D29 arası 29 arası bir boşluk atacağım. Formüllerde boşluk olmaz arkadaşlar. Boşluk karakteri metinsel bir ifadedir. Formüllerde hata verir. Ama gene de hani şimdilik anlatıyor diye yapacağım. Bir de diğer bir arayı seçeceğim. Şu iki aralığı seçmek istiyorum. F31 ile F32'yi pardon klavyeyi şu mikrofondan göremiyorum. F32 ve I43 arasında I43 diyorum. Şöyle. Şimdi ikisini seçtim ama ben burada enter yaparsam hata alır. Formülde boşluk olmayacağından. Buraya noktalı virgül diyorum. Yani şu. Burası ve yani noktalı virgül. Tabi bunlar da şu aralığı ve bu aralık diyorum. Parantezi kapatıyorum. Kapatmama da gerek yok zaten. Bu aralığın toplamını alıyor. Bu noktalı virgül kavramını biz formüllerde hep kullanıyoruz. Bakın. Mesela işte gene Excel eğitimi diyelim aynı örnekten. Mesela parça al dediğimiz zaman mesela bu metin noktalı virgül ve formülün parametrelerini yazarken de bakın. Burası ve bu parametre ve bu parametre diye yazıyorum. Burada da noktalı virgülü kullanıyoruz. Şimdi noktalı virgül işte iki nokta üstünde noktalı virgül tamam. Bizim dosyalar arası bir önceki eğitimde dosyalar arasında bağ kuracaktık. Hatta 2 kitap örnek vermiştik. O kitaplar arasında bağlantı kuracaktık falan. Bir de ona bakalım. Bunun dışında. Onun için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mini bir grafik yapacağım. İşte mesela Ankara, İzmir, İstanbul,
Konya, Trabzon diyelim. Şurada 2018, 2019 verileri olsun. Gene rastgele de arayla rastgele bir 10 ile 99 arası sayı üretelim. Değerlerini yapıştıralım. Bu konulara geleceğiz tekrar. Hani planımda var, bunların hepsini anlatacağım. Alt F1 tuşuna basarak da e, klavye veriden grafik oluşturabiliyoruz. Bu kısa yolu. Girip isterseniz buradan da çağırabiliyorsunuz. Mevzumuz zaten bu değil. Bundan bahsetmeyeceğim. Eee, Konumuz şu. Burası bu işlemi yaparken bu araya bir formül yazdı. Formülü almak istiyorum ben. Şuradan veri seçe tıklarsam eğer şurada şöyle karmaşık bir formül yazıyor. Bunu şu biraz önce ekranınıza ilettiğim mesaj, şu formül, karmaşık formül. Bunu biraz aşağı alalım. Şuraya yapıştıralım bu formülü. Şimdi şuradaki dolar işaretlerini kaldıralım. Bunları zaten bir sonraki videomda bunları anlatacağım. Şimdi şöyle sadeleştirdikten sonra biz bu arasında ve V kavramını konuştuk. Şimdi bu arada bir ünlem işareti var. Şöyle arkadaşlar, ünlem işaretinden sonrakiler hücre yani Excel sayfasındaki alandır. Yani gene örnek verecek olursak şuradaki sayfalar ünlem işareti gördüğünüzde öncesinde sayfa adı vardır. Başka sayfadan Excel verisi geliyordur diyebilirsiniz. Mesela ben şuna iptal diyelim. Şuradan bir çağıralım. Mesela eşittir diyeceğim. Şuradan bir tane değeri çağırıyorum. Enter'la aldım. Bakın tıkladığımda şu ünlem işaretini görüyorum. Şu bir sonraki şuradan formül öncesi temel kavramlar sayfasından bana veri getiriyor. Ünlem işareti. Zaten eşitleri biliyoruz. Eşittir formül başlama işlemidir. Şurada da arasında şey yazar. Sayfanın adı yazar. Yani bizim mevzumuz neydi? Formül okur yazarlığını konuşuyorduk. Karmaşık formül geldi, nereden ne getiriyor falan gibi bunlara bakıyorduk. Şimdi bundan sonra arada eşittirden önce de şöyle bir şeyler karşılaşabilirsiniz. Köşeli parantezle mesela C'nin altında AA klasörü falan diye dosyada görürseniz eğer şöyle oluyor. Başka bir Excel dosyasından, başka bir klasördeki Excel dosyasından bir veri çekiyor olabilirsiniz. Tabii ki siz yapmamışsınızdır da başka birinin dosyasını analiz ediyorsunuzdur. O zaman işte başka bir Excel dosyasından veri geliyordur size. Ha diyeceksiniz ki tamam bak burada başka bir Excel dosyası var. Oradan veri geliyormuş. O dosyaya gideyim bakayım. Ee, Bir işe başladınız. Size bir Excel dev verdiler. Bir sürü karışık formüller var. Formülleri adım adım her şeyi birden sindiremezsiniz. Bu zaman alacak. Mevcut işler yürürken bir taraftan da oradaki işleri, formülleri yavaş yavaş anlamaya çalışın. Biraz işi öğreneceksiniz, biraz formülleri okumaya başlayacaksınız. Bir süre sonra ikisi bir noktada buluşup tamam ben işe hakim oldum. Formülleri de anladım. İşte bu buradan geliyor, buradan gidiyor. Ya bir dakika buralarda yanlış bir şeyler olmuş. Buraları düzeltmem lazım demeye noktasına gelirsiniz. Bu da yaklaşık bir 6 ay falan olur. Yani işe ilk başladığınızda ya da birim değiştirdiniz yeni bir yerimde. Şimdi size o ekranda gösterdiğim şu karmaşık formül demiştim ya onu şöyle bir okumasını yapalım. Hani dedik ya çok karmaşık formül. Ee, Şimdi şu dolar işaretlerini kullanacağım ama mesela burada dolar işaretleri kullanılmaz. Bunları iptal ederim. Yani ben başka bir yerden aldım. Mesela eğer içinde tekrar eğer kullanmış. Çok eğer, yani şöyle düşün. Bir piramit gibi düşün hücreyi. En dışa bir eğer koymuş. Şunu bir mesela şöyle yaparım. Tabii eğer formülünü bilmek lazım. Eğer de içinde bir daha eğer kullanmış. Ee, Ondan sonra burada bir kontrol yapmış. Eğer bu kontrol için eğer aklımızda tutuyoruz. Ya böyle bir formül yazılmaz bu arada. Bizim eğitim hani eğitimi tamamladığım zaman ya da benden eğitim aldığınızda bu şekilde formül yazmayı çok uygun bulmuyorum. Benim anlattığım teknik modüler yazım tekniği. Yani her bir işlev, her bir sorunun yeri farklı bir kolonda olmalı. Bunu modüler yazım tekniği diyoruz biz. Eee,
her bir işi ayrı bir kolonu yazmalıyız. Tıpkı bir arabanın motor aksamı nasıl ayrı bir yerde, işte iç mekan ayrı bir yerde, kaporta ayrı bir modül, her biri ayrı parça ise formüller de böyle ayrı ayrı yazılmalı, tasarlanmalı. Böyle bir formül geldiğinde bir şekilde yazarsınız ama sonrasında böyle bir formülden tekrar çıkamazsınız ki ben şimdi okumaya çalışmayacağım. Hani çok karmaşık bir formül. Sadece oradan size birkaç böyle trik bir şey anlatmaya çalışacağım. Piramit gibi düşünün formülleri. Böyle karmaşık formüller için söylüyorum. Piramidin böyle en tepesinde Eee, şu anda şu gördüğünüz var. Formülün tamamı. Buradan bir adım içeri, bir adım içeri en aşağı kadar inmemiz lazım. Nasıl olacak? Şimdi en tepede eğer var. Onun içinde bir eğer daha var. Tık bir aşağı indim. Tamam dedim ki bu bununla eşitse şurası sağlanacak. Bu arada noktalı virgüller yani V kavramlarının hepsini okumamız lazım. Arayı bulmamız lazım. Eee Bu en alt noktayı bulacağız. Sonra tekrar bu ne değer aldı? Tamam. Bundan sonra bir yukarı, bir yukarı gibi geleceğiz. Buralarda ilerleyen konularda konuşacağız. F9 tuşunu çok kullanacağız. Yani ben şu anda hani başka bir Excel programıydı. Yani özel bir formül olduğu için paylaşmak istemedim. Eğer normal karmaşık bir formül olsaydı, hani Excel içinde baksaydık şunu yapacaktım. Şu değeri mesela çok eğer say nerede başlamış? Burada bakın devam ediyorum. Noktada virgül. Şuradan hala devam ediyor. Şurada bitiyor. Şimdi burayı seçerek F9'a basacaktım. Buradan hani piramidin en altı demiştik ya. Buradan bir değer çıkacak. Domino taşı gibi düşünün. O değeri sonra başka bir mesela eğerde kullanmış. Eğer demiş bu buna eşitse çok eğer saydaki bunu yap demiş gibi. Sonra bir daha eğer. Eğer bura değilse bu çok yani F4 E5'e eşit değilse ta buraya gelmiş bir daha eğer kullanmış gibi. Bu formül çok karmaşık ve kötü yazılmış bir formül. Yani bunu örnek vermek için böyle bu kadar kötü bir formül olsa bile biz bunu anlamak zorundayız. Ne yaptığını çözmek zorundayız. Ama bu işin iki kanadı var. Tek kanatta yapamayız. Ben Excel'i biliyor olsam bile bunun işle ilgili bir hikayesini bilmeden formülü anlayamayabilirim. Ya da işi iyi bilirim, formül okuyamazsam formül bu sefer hikayeyi bilirim ama formül okuyamazsam gene bir anlamı yok. İkisi bir olacak ve eee, bu şeyi çözeceğiz. Ama formül yazımı asla ama asla bu şekilde yazmıyoruz. Tekrar edeyim, modüler yazım tekniğiyle yapacağız. Bunları da ilerleyen videolarımda anlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Başka bakayım. Evet. Başka bir şey yok arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.